Yani burası Latin Amerika, burası Güney Amerika. İnsanlar öyle bir anlatıyor ki Arjantin şöyle pahalı. Arjantin Türklere ırkçılık yapıyor. Turistik Özellikle- yerler tehlikeli. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çünkü sizin hedefi turistik yerde gezen Evet. oluyor. Arjantinliler spora, sanata çok düşkünler. Dedi ki bu artık ulusal prosedür. Sizin pasaportunuz mimli. Deport ettiler Türkiye'ye gelip. Aa. Tabii. Tehlikeli. Orada yaşanmaz. İnsanlara ırkçılık, Türklere ırkçılık yapılıyor. Türklere kötü davranılıyor. Yabancı olmandan kaynaklı Evet, mı? yabancı olmam He. lazım. Yerliye bunu yapamaz. Pasaport polisi pasaportumu aldı. Ben Mustafa. Muhteşem Mustafa dedi bana. Ben böyle ne olduğumu şaşırdım. Arjantin'in en güzel yanlarından bir tanesi etinin ucuz olması değil. Hayvanların çoğu doğal besi. Şöyle gezmemek lazım. Evet. Daha geçen gördüm. Biz taksideyiz. Çocuk camdan telefonu aldı. Tak metro girişinden girdi. Biz bunu yani bizzat yaşadık. Seni yolda durduruyorlar. Cebinden, çantandan alıyorlar, gasp ediyorlar seni. Yolda Ya bu- ortasında, turistik bölgelerde. Hayallerimi yaşıyorsun be. 3 kış atlattık. Evet arkadaşlar, Arjantin'de Buenos Aires'te hayallerimin şehrinde gezmeye başladım. Şimdi arkadaşım Onur'la buluştum. Bir yemek yiyeceğiz. Bana Aynen. şehri, ne yapacağımı, her şeyi anlatıyor sağ olsun. Video öncesinde de ona video çektik. Dedim ben de bir 2-3 dakika kayıt alayım. Sağ olsun kırmadı. Ne demek? Video çekelim dedi. Şimdi yemek yiyeceğiz. Yemekleri söyledik, siparişleri verdik. Bu arada da bir iki muhabbet edelim dedim. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, çok iyi gidiyor. Her şey yolunda. Arjantin. Arjantin abi, aynen. Biz Arjantin'e alıştık artık ya. Hani bana soruyorlar ya ne yapıyorsun oralarda diye. Ya diyorum ki şimdi buradan geri dönsem onu düşünüyorum. Oralarda ne yaparım? Yani burası artık bizim mahalle gibi oldu ya. Kendi Sen burada mahallemiz yaşıyorsun. gibi. Kaç yıl oldu? 2,5 sene. 2,5 sene. 2,5 senedir aynı çok yakın muhitlerdeydim. Yani 3 farklı mahalle gezdim ama hepsinin öbeğinde bir park var. Parkın etrafı, işte arkamız, şu an oturduğumuz yerin arkası Vişe Crespo. Hatta şu an Vişe Crespo'da oturuyoruz. Şu an burasının ismi, lafını kestim kusura bakma, burasının ismi Palermo bölgesinin yakınlarında bir... Palermo'nun hemen yanındayız. Palermo'ya yaklaşık 3 kilometre Vişe Crespo'dayız. Şu an burası Vişe Crespo. Önümüzde bir sokak var. Sokağa geçince Caballito. Hemen yan tarafımız Almagro. Şu an tam 3 mahallenin kesişim noktası. Yani aslında bizim Çankaya, Çayyolu falan gibi düşünebiliriz. Ben Ankara'da yaşadığım için Ankara'dan örnek veriyorum. Bu 3 mahalle de Aynen. genelde el ayağı düzgün, güvenli mahalleler. Yani Evet. ben burada gönül rahat, üçünde de yaşadım. Üçünde de yani ömür boyu yaşarım. Öyle söyleyeyim. Ne başına bir şey gelir kolay kolay, ne Evet. kimseyle problem yaşarsın. Biraz daha safe bir yer. Hatta biz buraya gelirken yürüyüş yaptık. Burada bugün müzeler ücretsizmiş, öyle söyledi. Öyle bilgi Evet. verdi. Bir müze vardı gelirken. Ne müzesiydi, ismini unuttum. Doğa Bilimleri Müzesi. Doğa Bilimleri Müzesi. Abi önünde bir sıra vardı, bir kalabalık vardı. Çoluk, çocuk. Yani tehlikede derler buraya. Hani ülke için yani genel olarak kastediyorum. Millet 1 kilometre sıra Abi. oluyor gece saat 11. Gece 11'de ya. Bak yanımda kızını aradı ya. Gidin diye. Müzeye Tabii, gidin tabii. diye kızını aradı. Daha böyle ne olsun. Direkt evi aradım da ne dedim yani dedim eğer hani yorgun değilseniz girin sıraya bir saat bekleyin işte 12'ye kadar açıkmış diye. Güzel, Sıra çok fazla. Şimdi bütün müzeler bu gece 2'ye kadar ücretsiz. Bizim Harika buradaki ya. 12'ye kadarmış. Ama inanılmaz bir ilgi alaka var. Türkiye'de de başladı bu arada biliyor musun? Gece müzeleri. Çok iyi. Aynen gece Burada müzeleri ücretsiz değil tabii. gece mezarlık ziyaretleri var. Harbi Burada mi? çok meşhur. İngiliz mezarlığına gittik. Yakında videosu gelecek diyeyim. Şöyle bir sıkıntı var. Çok karanlık. Yani ben çok kısa bir video yapacağım. Çok uzun çektim ama ortam tamamen zifiri karanlık. Bir rehber var. Rehberin önünde bir fener var. Onun dışında hiçbir yerde bir Hadi ışık ya. yok. Rehber hızlıca yürüyor. Kendi kafa ışını falan getirsen. Yok kapat diyor. Hadi ya. Açtırmıyor. Adamların kendi konsepti var. Vay be çok değişik. Sana bildiğin ortamı yaşattırıyor. Enteresan. O yüzden burada genelde geceleri müzeler kapalı oluyor ama işte yılda bir gün 8 Kasım tarihinde eğer yolculuğunuz o tarihe denk gelirse çok büyük şans. Arjantin'e gelirseniz bu arada şu an bahardayız değil mi? Şu an bahar. Ben daha geleli 1,5 gün oldu. Yağmurla geldim. Bugün güneşliydi ama Haftayı yanacak. hafta evet. Bugün, Öyle bir bugün Dolunay iPad'den şeye baktı. Hava durumuna baba bakayım dedi. Baktı. Böyle yapıyor. Baba diyor cumartesi 30 dereceymiş havuza gidelim mi? Dedim kızım daha havuzun açılmasına var 20 gün. Havuzlar Çok iyi Kasım ya. sonu açılıyor. ne güzel işte. 30 dereceyi görünce dedim belki kızım açılabilir erkenden. Ben de hep yazdan yani yaz mevsimlerinin olduğu ülkelerde geziyorum yaşıyorum. Ben buraya Miami'den falan geliyorum. Siz oradan devam ediyorsunuz. Abi ben buraya bir dün geldim. Üşüdüm. Dondum. Ne Sabaha yapacağımı karşı bilemedim. çok soğuk. Ne yapacağımı bilemedim. Evde de soğuk sabaha karşı. Hadi ya. Bilmiyorum kaldığın yer nasıl ama O yüzden soğuk. sabaha Bir de karşı camı da açık. sabaha karşı soğuk oluyor. Yani şöyle bir durum var. Bir hafta güzel gidiyor. Önümüzdeki bir sonraki hafta
30'dan bir anda 18'e iniyor. Sen diyorsun ki ya biz 30'duk ne güzel gündüz sıcaklığı. Gündüz sıcaklığı 30'dan 18'e iniyor bu sefer de. Sabah sıcaklığı işte 13-14'lerden bir anda 6-7'lere Evet. inince diyorsun ki 6 ne oldu? Evet, sıkıntı. Sabah kalkıyoruz mesela çocuğu okula göndereceğiz. Ya diyorum ki inanılmaz soğuk. Bu sene benim 3. kışım geçti. En soğuk kış bu seneydi. Hayallerimi yaşıyorsun be. 3 kış atlattık. 3 doğum günü kutladım. Böyle değildikçe yani gerçekten biliyorsunuz Vallahi. benim hayallerim yani her zaman söylüyorum size. Ben geldim Arjantin'de 4 gün sonra yaşamak- doğum günümde. 4. Bak 3. işte. doğum günüm oldu. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Ben doğum günümü Kore'de kutlamak zorunda kaldım. Normalde planım buraya gelip kutlamaktı. Artık seneye. olmadı. Seneye falan Seneye artık ya kısmet. bakalım. Kısmet. Nerede ne olacağını bilemiyoruz yani. Yolculuk karşına ne çıkaracak? Doğru. Yol nereye gidiyor? Nereye bilet alacağını bilmiyorsun ya. Doğru. O yüzden öyle. Ya bu sene biraz böyle soğuk geçti burası. İnşallah yazı tam tersi çok sıcak geçmez. İklim kayması var mı burada? Geçen sene 2 gün o iklim kaymasını yaşadık. Yamulduk. Resmen kelimenin anlamıyla yani yamulduk. Şöyle anlatayım yani şehir yamuldu. Niye böyle diyorum? 2 gün üst üste 43 ve 48 dereceyi gördük. İnanılmaz. Yani normal sıcaklık 35-36'da giderken bir çarşamba günü 43 oldu. Ertesi gün 48 derece hissedilen şehrin bütün elektriği gitti. Hadi ya. Trafik lambaları gitti, metrolar gitti. İnanılmaz bir kaos. Sosyal medya yıkıldı. Çok ekstrem 2 gün yaşadık. Hadi ya vallahi zor. Yani- Zor işler. Düşünsene yani herkes bir yere, hiçbir yere gidemiyor. Trafik hiç akmıyor. Şey gibi bir tane Hayır okul çıkışına gittik kimse çocuğunu almaya gelememiş. hadi ya. Çünkü yani otobüsler ilerlemiyor. Netflix'te bir film mi dizi mi bir şey var ya ona benzemiş. Ya şimdi Arjantin'de geçiyor ilk defa kar yağıyor falan. bizim mahallede geçiyor Harbi burada. mi? El Eternauta burada geçiyor. Neydi ismi ya unuttum ben o El diziyi. Eternauta. Ha. Bizim mahalle. Vay Ben be. hatta şu yorumlardan birine yazdım. Film çok sıkıcı. Evet İşte, aşırı sıkıcı. Valla 2 bölüm, 3 bölüm mü izledim. İzlediğim yerde de yorumlarda şey yazdım bir yerde. X'te, Twitter'da. Millet böyle çok överek paylaşıyor. Dedim ya benim mahallemde geçiyor. Ona rağmen izleyemedim diye. Şimdi film öyle bir yapmışlar ki izlediğim her şey çok tanıdık. Aha. Hani tamam yani tamam şehrinde olur aynı isimde şeyler ama böyle ortamlar çok binalar tanıdık olunca dedim ki bu film nerede geçiyor? Abi baktım bizim mahallede geçiyor. Abi şaşırdım ya. Güzel ama güzel bir şey Dedim değil mi ya? yani, güzel bir nüans. Güzel nüans aynen öyle. Ya ben de seninle hani bayağı da bir konuşuyoruz. Bir yıl oldu mu? Oldu. Yani bir yılda bir konuşuyoruz, araşıyoruz, mesajlaşıyoruz. Ben çünkü hep Arjantin'e geleceğim diye onun bayağı kafasını etiniyorum yani. Allah Biz kusura aslında bakmasın. biz tanışmadan birbirimizle bayağı tanışır olduk yani. Vallahi aynen öyle. Ta Türkiye'deyken konuşmaya başladık yani öyle Tabii. söyleyeyim. Ondan sonra o film, yani dizi miydi film? Ben onu bile Dizi, hatırlamıyorum. dizi. Dizi işte. Hemen yazdım sana. Hatırlıyorum Aynen, ben onu. aynen. Sen dedin bizim mahallede geçiyor falan. Aa, ne güzel. Güzel nüans yani. Hatta güzel. sonra şey konuştuk. Dünyanın sonundaki fener. Aynen. Uşağıdaki. Evet, evet. Aynen. Güzel şeyler ama Güzel. bunlar ya. Ben seviyorum Ya böyle buranın şeyleri. kendine has bir şeyi var ya. Dokusu var. Yani bilmiyorum Türkiye'de biz bunu belki yaşayabilirdik ama o kafada değildik, o modda değildik. Geçenlerde yaptığım bir video çok izlenmedi ama hiç izlenme kaygısı olmadan çekiyorum Anı, videoları. Anı. Şimdi öğlen saat 1 evde oturuyorum, çay içiyorum. Arkadaşım vardı abi bir şey yapalım. Dedim tamam hadi gel yapalım. Benim evin oraya gel hemen yapalım. Atladı benim evin oraya geldi yarım saat sonra. Taksiye bindik 3 kilometre yol gittik. Diego Armando Maradona'nın 1978-80 yılları arasında kaldığı eve gittik. Aha. Evi gezdik, dolaştık. Maradona'nın yatağına, odasına, mutfağına. Çıktık onun terasına, ailesiyle mangal yaptığı terasa birer kahve içtik. Çok güzel. Döndük geldik, benim kızı okuldan aldık. Ya dedik ki ya biz ne yaşadık kardeşim? Ben dedim bir buçuk saat önce, 2 saat önce evimde çay içiyordum. Döndük çıktık Maradona'nın evine, gezdik dolaştık, kahve içtik. Oradan birer tane hatıra o yıllara ait dergi hediye ettiler, onları aldık. Döndük geldik mahallemize. Çok iyi. Ya dedim bunun yani Türkiye'de bir karşılığını ben bulamıyorum. Abi sosyal Yani hayat, spor ne bu yapacağım kıtada şimdi? çok güzel ya. Bunu yaşamak için ne yapacağım yani? İstanbul'da evimde otururken ne bileyim ya Topkapı Sarayı'na mı gideceğim, Dolmabahçe'ye mi gideceğim ya eski böyle tarihi bir şeyi. Ya bunlar tarihi çok az. Tarihi olan bir millet değil. Ama yakın bu 100-200 yıllık yani yaklaşık 215 yıllık bir tarihe çok Evet. sıkı sıkıya sarılmışlar. Adam her şeyi tarih yapıyor. 100 yıllık bir restoran var, 120 yıllık. Sürekli gittiğimiz restoranlar devlet geliyor mermerden tabela çakıyor. Burası diyor anıttır. Ya şimdi şey diyemezsin ya. Hani bizde de var işte bu Hafız Mustafa'lar işte bu bir takım baklavacılar, Evet. tatlıcılar var ama Bilmem ne zadeler. biz gitmiyoruz. Turiste Evet. yönelik. Evet. Ama burada
Fiyatlar hala çok uygun. Hala biz de uygun fiyatlı bir şeyler yemekler için oralara gidiyoruz ya. 120 yıllık restorana gidiyoruz ve tasarruf ediyoruz. Bizde tam tersi. Ama enteresan bir şey ya. Evet. Bunu Evet, karşılıyor. Yani otantik bir bodegon, gidiyorsun. Yemek yiyor. Bir günün tabağını yiyorsun. 4 dolar değil, 3 dolar. Beni de götür ya. 3 dolara günün tabağını veriyor adam sana. O gün ne varsa yani. Tabakları da genelde büyük. Veya işte 10 dolara bir tabak, bir öğün yiyorsun. Evet. Yanında Güzel işte ya şeyle. valla. 10 dolar da değil yani. 10 bin peso, 7 dolar. Hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey yani. Şu anki enflasyonda, şu anki şeyde bence hiçbir şey. Ya bu dediğimiz fiyatlar, dediğim gibi böyle tarihi restoranlar, 100 yıllık, 120 yıllık anıt restoranlar, bunu herhangi bir fast food restoranında yiyemiyorsun o paraya. Yani böyle bir şey var. Ama sen tabii buranın yerlisi olduğun için artık Biz sen artık- bunları net biliyorsun. Ben Bunların artık üstüne- şey moduna geçtim. Yani aynı adamın bakıyorum 2-3 şubesi var, artık hangisinin ortamı iyiyse ona gidiyoruz bir de artık. Biz işi biraz değiştirdik. Tam aynı isim, aynı adam zincir olmuş ama bakıyorsun birinin ortamı daha nezik. Gelen kitle farklı, garson kalitesi Doğru. farklı. Valla güzel ama ya. Güzel güzel. Valla dediğim gibi hep söylüyorum sana, hayallerimi yaşıyorsun. Hayallerimi yaşıyorsun. İnşallah sen de yani. yaşarsın. İnşallah. Sen de bizim hayallerimizi yaşadın. Miami'ye gittin. Aynen. Japonya'ya gittin. Benim hayallerimden bir tanesi Japonya. Hatta 5 sene sonrasına 4 sene kaldı. Fikri hocamla haberleştik. Fikri hocam şu an Miami'ye doğru gidiyor. En son Porto Rico'daydı. Yanında bir Türk aile de vardı. Fikri Hoca, Hatice abla. Benim kanalımda Gidelim Buralardan da bir kruz yolculuğunu anlattığı videomuz var uzun. Emekli İngilizce öğretmeni. 130 küsür ülke ve devam ediyorlar. Yani Valla bu çok yolda, iyi ya. Çok iyi. yani resmen MSC kruz firmasının sponsor olması lazım. Hocam ücretsiz reklamını yapıyor firmanın. En son dedi ki Barbadoa mı? Öyle bir yerdeydik. Barbados. Barbados'talardı. Barbados. İşte burada İspanyolcası farklı geçiyor. Aha. Oradan Porto Rico'ya geçtiler. Saint Martins diye bir yer var. Oraya geçtiler. Dedi yarın Porto Rico'da olacağız. Anasını Porto Rico'ya geçti. Sonra bir arkadaşının bir telefon işi vardı. Yardım etmem gereken. Ve telefona verdi, tarif ettim. Şimdi Miami'ye doğru gidiyorlar. Çok iyi ya. O cruise'lar ama çok fazla var ya Miami'de. Miami'nin açığında şey varmış. MSC'nin adası varmış. Olabilir. MSC kruz firması kendini adaya almış. Oraya bir dev otel yapmış. Orada kalacaklar. Miami'de kalacaklar. Sonra 10 gün oralarda kalıp New York'tan Almanya Ya, üzerinden. şunu söylemek istiyorum. Miami'de ya ben hiç bu kadar beklemiyordum. En az 25 tane kruz gemisi gördüm yan yana. Zaten videolardan gördünüz, bir önceki videolardan. Hani zaten gösterdim. O gün batımını izlediğimiz yerde işte Miami'de. Point Sunset diye bir yere gitmiştik. O kruz gemileri bütün dünyayı geziyor. Evet. Bütün dünyayı. Ve inanılmaz pahalı değil. Hiç pahalı değil. Uçak biletinden ucuz. Bir Emirates İstanbul Arjantin biletinden ucuz. Eğer yeşil pasaportunuz varsa. Aynen. Pasaport çok Yani önemli. genç arkadaşlar anneden babadan olabilir veya işte devlet memuru arkadaşlar varsa özellikle söyleyeyim, Emirates'te bir bilet 2300 dolardan başlıyor. İstanbul Dubai aktarmalı olarak geliyor. 2300 dolara da hemen hemen o fiyatlara. Belki bir tık aşağı bir tık yukarı olabilir. 26 gün süren kruz yolculuğu var. İstanbul veya Kuşadası'ndan Frankfurt. Ama Türkiye'dekiler 150 bin liradan başlıyor diye biliyorum ya. Yok. Öyle değil miydi? Yok. İşin Allah sırrı, Allah. işin sırrı Tunç'u arayacaksınız. O kim bilmiyorum ama. Ay, firmanın adı aklıma gelmiyor. Fikri hocama çok yardımcı oluyor. Tunç'a çok selamlar. Onun bir tur firması var Kuşadası'nda. Anker Turizm. Şimdi geldi. Reklam aldım. Anker Turizm. Anker Turizm'den Tunç arkadaşımız. Şimdi işin sırrı önceden almak. Black Friday'de almak. Veya önceden kampanyaları yakalamak. Evet, kesinlikle. Normalde bir tur açıklanıyor 2000 dolara. İlk alanlar 1400'den alıyorlar. Şimdi oldu. Şimdi 26 gün boyunca gemi buraya geliyor ama 5 yıldızlı otel konforu tamamen sınırsız. Sadece internet ücretli, alkollü içecekler ücretli. Evet. Onun dışında her şey sınırsız. Ya Yani sınırsız otel gibi. sabah 5-6'dan gece saat 2'lere kadar canınız ne isterse yiyip içiyorsunuz. Havuzlar, su Çok kaydırakları, iyi. tiyatrolar, dans gösterileri, sizin katıldığınız workshoplar. Bence Mükemmel. güzel yani. Eğer kruz yolculuğunu seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Senin mi hayalin var mı? Cruise'da bir yere gitmek Benim gibi. var. Benim buradan dönüşüm mesela, ben cruise'da hayal ediyorum. Eğer bir gün Ben bunu Japonya'da düşünüyorum, biliyor musun? dönersem bir gün Fikri hocamla işte dedim ya hayal muhabbetini. Hı hı. Biz de buradayken çok güzel bir dostluk geliştirdik. Dedim bir 5 sene sonra Japonya'da buluşalım. Öyle bir kararlaştırdık. Güzel güzel.
Bakalım. Güzel valla. İnşallah yaparsınız. Allah ömür verirse. Ama Japonya güzel, tavsiye ediyorum ya. Valla Ben- Japonya çok aklımda ya. Ben buraya gelmeseydim ya Japonya ya Kore, Güney Kore veya Arjantin vardı. Sonra baktım Akdeniz insanı, işte İtalyan asıllılar. Bizim Türk parası burada değerli. Ben o nedenle burayı tercih ettim. Doğru doğru. Ama işte şu anki... Bana hiç farklı gelmedi. Yani ben burası değil de Japonya'da gitsem tamamen çok farklı bir ortama gelecektim ama benim yurt dışına çıkış amacım biraz psikolojik rahatlamaydı. Biraz o kaostan kurtulmaktı. Arjantin bana onu sağladı. Ha burada da kendi kaosunu peşinden getirdi illaki ama var. Aynen illaki. genele baktığımızda ama, Ama ilk, chill bir ülke ya, güzel. ilk Yani böyle baktığımızda çok rahat. faydası oldu bana. insanlar rahat. Sabah gördüm. Benim hostelimin oradaki parkta hani kadınlar işte erkekler üstlerini çıkartmışlar. Güneşleniyorlar. Bugün güneşliydi ya. Tabii, tabii. Güneşleniyorlar. Köpekleri Parklarda bikiniyle gezdiriyorlar. güneşleniyorlar. Evet. Ben şok oldum ya parkta böyle bikinisiyle. Ben bunu bir sadece şeyde Bizim gördüm. burası da öyle. Ben buradaki park da öyle. Vallahi. Tabii, tabii. Güzel. Bir New York'ta gördüm bunu. Bir de burada gördüm. Güzel yani böyle hep Çünkü keşfediyoruz. burada şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bilmiyorum internet beni yalancı çıkartabilir ama bizim gördüğümüz, etraftan konuştuğumuz burada cinsel suçlar yok. Kesinlikle. Burada taciz, tecavüz, pedofili bu tarz suçlar yok. O yüzden burada özellikle yani kadınlar burada kendini daha güvende hissedebiliyorlar. Evet. Şimdi ben bir kız çocuğu babası olarak burada bir parkta, bahçede veya çocuk okuldayken kendimi daha güvende hissedebiliyorum. Evet. Ya bunu da söylüyorum yani her Güzel, şey güzel. para değil. Şimdi hep konuşuyoruz ekonomiye geliyor ama Arjantin sadece ekonomik ucuzluk, pahalılıkla tercih edilecek bir ülke değil. Bence hiç edilmemesi de lazım. Şu an ekonomi burada çok bozuldu. Çok bozulmuş. Yani Evet. düzelmiş hali bile Türkiye ile eşit hale geldi ama sosyal hayatın artısı çok fazla. Ya buradaki zaten ilk gördüğüm, gözlemlediğim şey yani ben kendi ülkemde her yeri kıyaslıyorum şimdi. Yani kendi içimde ama bunu hep Zaten anlatmıyorum. bilmiyoruz, ha. Türkiye'yi kıyaslayamıyoruz. Ben kıyaslayabiliyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Fiyatsal anlamda hiçbir fark yok. Yok aynı. Pahalı. Pahalı pahalı. Pahalı. Ama ya sosyal anlamda bakarsak insanların dışarıda gezi anlamında rahatlığı, özellikle kadınların, kızların, çocukların dışarıda kendi başına gezebilmeleri çok kolay, basit ve güzel, güvenilir. Ama Burada kimse kimseye giyimi konusunda Aynen karışamaz mesela. öyle. Öyle bir şey mümkün değil. aynen öyle. Burada her zaman söylüyorum bir short tight, bir crop 7 yaşındaki bir çocuk da giyebilir. 27 yaşındaki annesi de giyebilir. 57 yaşındaki anneannesi de giyebilir. Üçü de aynı ürünü, aynı Doğru. tip, aynı formatta sokakta, caddede görebilirsiniz. Burada isteyen istediği gibi giyinsin. Kimse kimseye dönüp bakmıyor. Burada sadece böyle bir turistlere böyle hedef alma var. Hırsızlık anlamında, gasp anlamında. Evet. O da belli başlı bölgelerde. Ve bu her ülkede var. Japonya'da yoktur. Ben inanırım. Yani Yok mu? yok abi, Japonya'da hiçbir şey yok. Evet. Japonya çok başka bir dünya ya. Dünya üstü bir Tabii. ülke ve şehir. Tokyo. Hani onun haricinde yani her yerde var. Kore nasıldı? Kore'de Ya Kore'de de pis yerleri var ya. Kore'de pis semtler var. varoş semtleri. Varoş semtler çok vardı ya. Ben 3 ay kaldım Kore'de. Gördüm. Yani ben onlardan bir tanesinde yaşadım hatta. Oraya asimile de oldum bu arada. Hani onlardan Kendimi bir tane kabul ettirdim. kendimi kabul ettirdim yani, böyle Koreli arkadaşlarım oldu. Koreli bir ortama girdim. Ya ben Kore'de çalıştığım için biliyorsunuz yani. Çalışmak kolay değil arkadaşlar. Yani Ondan sonra ya var. Her ülkede var bu. Şu telefonunu sen böyle gezersen birisi senin yanından gelip mesela şimdi alabilir. yani masa gözüküyor. Onun telefonu burada. Aynen, ben Çünkü onun malı kıymetsiz. Ben cebimden çıkartıp masaya koymam. Biz artık tecrübelendik bu konularda. Söylemediğin için almıyorum ben de. Videolarda izleseydi görürdü. En lüks yerde de olsak özellikle açık havada. Gracias. Şimdi dedi ya, hemen cebime koyuyorum. Mija, me pregunta tu nombre. Augusto, Augusto. como el César de Roma. Ok, Augusto. Ahí está. Hoy pensamos. Sergio, Carlos. Ninguno. Augusto, Augusto. Augusto Rush diye bir film vardı. Evet. Temmuz akını. Aynen öyle. Aynen, Agus Rush. Bugün şimdi Dolunay'la birlikteydik. Beyefendi bizim burası müdavimi olduğumuz bir yer. Çok sevdiğimiz bir garson. Çok güler yüzlü. Her geldiğimizde kızımla birlikte katlamayı öğretiyor. Vallahi. Nasıl yapılır? Hatta artık Dolunay kızım 7 yaşında o kadar güzel katlıyor ki dedi ki sen artık burada çalışabilirsin. Artık dedi benim kadar yapıyorsun. Her geldiğinde gösteriyor. Burada şu var. Şimdi tam konudan konuya geçtik. Oturduğumuz mekan yani yemeklerinden, kalitesinden memnunuz. 2 tane garson var.
Biri bu beyefendi, bir de başka bir beyefendi var. Bu beyefendiden ne kadar memnunsak diğerinden de o kadar memnun değilim mesela. Hadi ya. Mekan fiyat performans olarak harika. Yani insan bazen diyor ki ya evde yemesem mi? Ama bu beyefendi varken ya burası bizim evimiz gibi. Biz burada oturuyoruz. Anlıyor ki çocuk sıkıldı. Diyor ki tabağını al gel içeride sana diyor. Dev ekran burası kocaman bir restoran. Diyor ki sana da dev ekranda diyor Disney açıyor. Çok iyi. Bildiğin Disney açıyor. Adam İtalyana benziyor ama. Benziyor, o da benziyor. Evet. Ama diğer beyefendi de şöyle. Ben hizmetini hiç beğenmiyorum. Bir kere geldik. Bir arkadaş dedi ki ya ben ısmarlıyorum. Arkadaş da mesela bahşiş vermedi. Adamın surat düştü. Nasıl bahşiş vermezsin? Ya burada bahşiş zorunlu değil. Verirsin vermezsin. Geçen geldik Dolunay'la. Oturduk işte Dolunay dedi ki baba dedi ben tost alacağım. İşte tost aldı. Yanında kahvesi var. Suyu var. Burada bir set olarak geliyor. Anladım. Dedim sen tostu ye, suyunu iç, ben de kahve içerim. Kendime de bir et yemeği söylerim. Bu şekilde gideriz. Adam ısrarla, ya tamam dedi, o onun içeceği de sen ne içeceksin? Bir şey içmiyorum diyorum, yok ya tamam diyor. O onun içecek de diyor, senin içeceğin yok. Adam bana zorla, yani 2500 peso, 2 dolar bile olmayan paraya adam beni sinir etti. Peki bu lafını kestim. Daha doğrusu lafına girdim. Yabancı olmandan kaynaklı Evet mı? yabancı olmam ben. He. Yerliye bunu yapamaz. Anladım. Adam bakıyor, hani işte Türkiye'de olsa yani dersin kardeşim bir şey içmeyeceğim. Hani Aynen öyle. şey değil ki ya burası. Hani zorunlu bir şey yok. Arjantin hiçbir yerinde yok. Doğru. Türkiye'de Eminönü'nde var. Mesela bir dönerciye gidersin, döner söylersin. Örnek veriyorum 300 lira, ayran 150 lira. Ben içecek bir şey almayacağım. Yok beyefendi diyor, bizim mekanımız diyor, Ha. içecekli, kalkar mısınız? Biz bunu yaşadık. Sirkeci'de. Dedik Kötü bir olay ya. bizim mekanımız diyor içecekli. Ya şimdi döner alıyorsun 300 lira, ayran 150 lira. Çok kötü olay. Ha ben döneri yiyeceğim, belki 2 tane yiyeceğim döner. Evet. Şaka değil, ben belki 300, 300, 600 dönere vermek istiyorum, ayran içmek istemiyorum. Ya, enteresan bir şey. İrite eden bir olay Vallahi. yani. Hiç hoş Yok, değil. adam kaldırıyor. Diyor ki beyefendi diyor, bizim mekanımızda içecekli. İçmeyecekseniz kalkın. Bu arada Kobe'de bahşiş verirsen sana kötü gözle bakıyorlar. Allah Garsonlar. Yasak gibi bir şey. Çok Yani enteresan. vermemem, gurur kırıcı bir şeymiş galiba. O da enteresan. Yani ben bunu Kobelilerden Ama- öğrendim, vermeyin diyorlar. Ya Amerika'da da şeyi duydum. Mesela Five Guys'ta Evet. önden bizim Türkler bahşiş veriyormuş ki bir %50 Maalesef fazla veriyorlar. hemen söylüyorum. Ben izlediniz New York'ta oranın New York'un 1888'den beri işletilen bir sandviççisinde sandviç yedim. Şöyle et zaten izlediniz biliyorsunuz. Eğer önden bahşiş verirsen sana ikram bu kadar veriyorsa şu kadar veriyor sandviçi. daha fazla. Bu şekilde servis ediliyor. Eğer bahşiş vermezsen sana kötü bakılıyor. Kötü gözlerle Çok bakılıyor. enteresan değil mi? Çok enteresan. Parayı verdim malım ben güzelce yemek istiyorum abi. Yok. Videoda gördünüz ben vermedim. Ama bana çok verdi. Benim turist olduğumu YouTube çektiğimi anladığı için zaten gördüğünüz gibi bana hani güler yüzle yaklaştı sağ olsun. Ama normalde öyle değil. Öyle bir olay. bir mekanın da her zaman güler yüzlü olması çok önemli yani. Evet. Ben de çok Vallahi. önem veriyorum buna bu arada. Şimdi burada her pazar gittiğimiz bir etçi abimiz var. Artık bağımlısı olduk yani müdavimi olduk. Yani evde ne kadar et yaparsan yap mümkün değil, onun yerini tutmuyor. Artık sohbet muhabbet konumuz kalmadı. Her pazar Ya. konuşmaktan ben onu biliyorum, o beni biliyor. Her giriyorum kızı aşağı yukarıdan aşağı iniyor, selam veriyor. Arjantin'in en güzel yanlarından bir tanesi etinin ucuz olması değil. Diyelim ki Arjantin'de etin kilosu 300 lira, Türkiye'de 1000 lira. Diyelim ki burada da 1000 lira. Öyle düşünün. Arjantin'de de 1000, Türkiye'de de 1000 olduğunu varsayın. Arjantin'de etin lezzeti çok güzel. Et kaliteli. Hayvanların çoğu doğal besi. Daha yemedim. İnanılmaz bir otlak var. Mera var. Bu Arjantin'in işte Pampa denen düzlükleri var. Arjantin çok fazla yağmur aldığı için bu tarz hayvan besleme konusunda sorun yaşamıyor. İnsan sayısından fazla büyükbaş hayvan var. Vay be. Yani dünyadaki 5 ülkeden biri. Bu yüzden eskiden burada etler Brezilya ucuz ama var. Hayır, niye şu an? Hayır, 3 ülke yan yana bak. Arjantin, Uruguay, Brezilya. evet. Üçünde de insandan fazla hayvan var. Yani Bak ya. işte Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkeler var. Bu bölge çok şanslı. Arjantin'de et fiyatları böyle artacak gibi olursa bu kadar ete rağmen Brezilya'dan alım yapıyorlar. Vay be. Yani burası Türkiye'ye satıyor. Kendi iç pazarı düşürmek için Brezilya'dan alıyor. Böyle değişik bir durum- Enteresan bir değişik olay durum ama var. ya. Gerçekten çok enteresan bir olay. Arjantin'in kendi dana eti çok lezzetli. Daha yemedim, yiyeceğiz. Lezzet meselesi, evet. Yiyeceğiz. Bu arada sana bir soru. Şimdi ben çok fazla Arjantinli, gerçekten Arjantin yerlisi arkadaşım var. İşte Cordoba'da, ondan sonra Ushuaia'da özellikle gideceğiz. Tanıştıracağım size, onun evinde kalacağız. Onlar hani insan anlamında, yani insani davranışlar, işte ırkçılık olsun, ondan sonra saygı olsun. Bana hep güzellediler. Hiç kötülemediler.
Sen de seninle konuştuğumda yani insana iyi davranıyorlar, ırkçılık yapmıyorlar. Biz güzel beyazız o yüzden. davranıyorlar. Biz oradan yırtıyoruz Ondan biraz. sonra 2 kişi hariç, 2 Türk hariç herkes kötülüyor bana burayı. Tehlikeli. Orada yaşanmaz. İnsanlara ırkçılık, Türklere ırkçılık yapılıyor. Türklere kötü davranılıyor. Türklere şöyle davranıyorlar, yüzüne bakmıyorlar falan. Abi benim 1,5 gün oldu. Herkesle tanışıyorum. İspanyolca öğrendiğim İspanyolca söylüyorum. İspanyolca bana öğretmeye çalışıyorlar. Hostelde Gustavo diye biriyle tanıştım. Adam bana numarasını verdi. Bana sürekli yazıyor. Ne yaptın, neredesin? Ya gerçekten iyi anlamda yani. Kötü bir anlam yok yani. Kötü bir şey çıkartmayalım. Yani sürekli benimle konuşmaya çalışıyor. İspanyolca öğretmeye çalışıyor. Kendi birkaç kelime Türkçe biliyor bu arada. O çok iyi. Türk dizileri burada çok yaygınmış. Bana bunu anlattı. Türkiye'yi çok seviyorlarmış. Türk insanları Herkes seviyorlarmış. Türk dizisi izliyor. İnanılmaz. Yunanlar bile videomda gelecek mesela bir Yunanlı aileyle tanıştık. Hı hı. Onlardan böyle Roquefort peynir aldık. Sohbet, muhabbet ettik. Bizim babamlara komşular. Babamlar Ayvalık'ta. Onun babası da Midilli'deymiş. Süper. Tam karşısı. Dedim tam komşuyuz böyle camdan cama. Eşi dedi ki Türk dizileri izliyoruz. Dedim ki tahmin etsene ismim ne, direkt böyle yaptı. Onur mu? Dedim evet. İkinci defa başıma geldi. Daha önce de bir tur operatörlüğü yapan bir kızdan şey yaptık böyle. Dedim ismimi tahmin edebilir misin? Direkt böyle yaptı. Onur mu? Evet dedim. Abi. Size ne anlatacağım? Belki bu videoda hani başında anlatmış olabilirim. Pasaport kontrolü. Ben buraya gelmeden önce herkes diyor ki sigorta yapman lazım. Sigortasız almıyorlar. Şunu getirmen lazım, onsuz almıyorlar. Konaklama göstermen zorunlu yoksa almıyorlar. Dönüş biletini, giriş biletini göstermen lazım, almıyorlar. Şimdi biliyorsunuz dünyaya geziyoruz arkadaşlar. Kaç tane ülke gezdik. Dönüş bileti yani Kamboçya'da bile sordular yani yapacak bir şey yok. Ama hiçbir şey sormadılar. Pasaport polisi pasaportumu aldı. Ben o konulara girmeyeceğim işte şu bölge falan filan anlattım zaten. Mustafa. Muhteşem Mustafa dedi bana, tamam mı? Vay. Ben böyle ne olduğumu şaşırdım. Saçını kestim Mustafa dedi ondan sonra İngilizce. Şeye döndü İngilizceye. Abi ben ne olduğumu şaşırdım. Ben şey bekliyorum böyle. Bir ton soru soracak, işte sigortama bakacak, sigortam hangi firmadan yapıldı, ondan sonra bilmem neyim nereden yapıldı, sen işte nereden geldin, ne yapacağım burada kalacak mısın? Mustafa, muhteşem Tabii Mustafa. şimdi siz muhteşem Mustafa'nın muhteşem örneğini yine de baz almayın. Çünkü Tabii ki de. buradaki Mustafa muhteşem Mustafa. Neden? Mustafa'nın pasaportunda çok güçlü vizeler var. Allah razı olsun. Japonya'sı, işte Kore'si, Amerika'sı, Kanada. Kanada'sı, İngiltere. Hani eğer bir boş pasaportla geliyorsanız Sakın. Mustafa Sakın. size bir örnek olmayabilir. Çok yakında yaşadık. Ben sırf Mustafa bunu anlattığı için bugün edit yaptığım bir videodan bu kısmı komple sildim. Buradan da hatta ben de kendi videomda söyleyeyim. Ben normalde bir video çektim. İşte 2 gün içinde yayında olacak. Videomda şunu anlattım. Dedim ki işte sağlık sigortasıdır, işte adli sicil belgesi, İspanyolca tercümeli. e-apostille.gov.tr'den otomatik çıktı alabiliyoruz. Allah Allah. 80 lira, 100 lira bir ücreti var. Ve bunu soruyorlar burada. Güzel. Bunu soruyorlar. Benim bak bunlarda hiç Adam bilgim bakıyor yoktu. İspanyolca olarak. Allah Allah. Şimdi Mustafa öyle bir geldi ki ben videomdan o kısmı sildim. Ya dedim ki acaba böyle bir şey yok mu? Özellikle Mustafa'ya mesaj attım. Sabah videoyu yapıyordum, sordum. Dedi ki Mustafa bir şey sordular mı? Sormadılar. Şimdi ben de şunu ya bilmiyorum. İnsanlar herkes biraz kendisi araştırsın. Ama şimdi sağlık sigortasının işte 1300 lira en minimum ücreti Ben 1000 var. liraya yaptırdım. İşte Allianz'dan yaptırdım. Sen Diyelim var mı şu an? 1000 liraya yaptırdım var. Yok, yok, şu an var mı? Şu an Burada var. sordular mı? Sormadılar da ben yaptırmak zorunda kaldım. Anladım. Bana anlattılar çünkü alman lazım, zorunlusun falan Şimdi diye normalde- sormadılar. Ya, işin raconunda sağlık sigortası yaptırman lazım. Eğer pasaportun boşsa, ilk defa bir ülkeye çıkıyorsan, Arjantinse buradaki gümrük memuruna kalmış adli sicil belgeni sorabilir. Bu da e-apostille.gov.tr'den alınabiliyor. onu Sanırım bilmiyordum. 80 veya 100 lira bir ücreti var. Verilecek ülke Arjantin, dil İspanyolca tercümeli olarak alabiliyorsunuz. Peki şunu soracaklar. Direkt lafını bir gün kestim. sonra mail geliyor. E-Devlet'ten dilini İspanyolca'ya çevirip getirse Hayır, kabul hayır, etmiyorlar hayır, ya. hayır. Hayır, Ben olmuyor. burada yaşayan Benim insandan çünkü- bilgi. Apostilli olarak gelmiyor. Anladım. E-Devlet'ten aldığını kabul etmiyor. Anladım. Senin ismi neydi? E-Apostil.gov.tr. Oradan- PTT'nin bir hizmeti. Türk hizmeti bu. Türk Ha hizmeti. Türkiye'den. Tabii, tabii. Ha, Gov zaten şey bizim. Tabii, tabii. Okey. PTT'nin bir hizmeti. Bir de nakit parasız gelmemeyi ben tavsiye ediyorum. Şimdi kalacak yeri söylemediler dedi. Airbnb veya Booking rezervasyonu yoksa normalde buradaki memur %90 ülkeye almaz.
çok zorluk çıkartır, sorguya alır. Kalacak uçak biletiniz yoksa, işte dönüş uçak biletiniz yoksa Türk Hava Yolları'yla gelemezsiniz. Zaten evet ya. Bilmiyorum diğer firmalar nasıl çalışıyor ama Türk Hava Yolları genelde dönüş bileti yoksa uçağı almıyor. Dönüş bileti yoksa bu arada lafına yedim ne? Hiçbir ülke artık almıyor maalesef. Neden? Doğru. Hemen sana söyleyeyim. Ben Deport Japonya'dan, durumunda- aynen. Japonya'dan Kore'ye giderken benim imlediler. Ben dönüş biletini unuttum almayı. Ama bir şekilde yalan dolan girdim. Amerika'dan bakın. Buraya gelenlere niye soruyorlar dönüş biletini? Amerika'ya kaçacak mı diye soruyorlar, tamam mı? Ben Amerika'dan geldim bakın. Evet. O yüzden... Amerika'dan Arjantin'e gelirken dönüş bileti sordular. Aa, Uçağa daha bak Arjantin'e geleceğim ya. o da çok enteresan. Abi çok ben şok geçirdim. Dönüş biletim de Amerika. Dönüş biletim de Amerika. Hayır Amerika'dan buraya gelirken. Hayır, düşünün dönüşüm de Amerika olduğunu. Dönüşüm de Amerika, buyurun. Abi şok oldum. Şok oldum. Allah Allah. Niye soruyorsunuz dedim. Gerçekten sordum. Amerika'dayım zaten. Dedi ki bu artık ulusal prosedür. Sizin pasaportunuz mimli. Hiç para sordular mı? Bana yani bugüne kadar ben 10 yıldır geziyorum. Özür dilerim 12 yıldır geziyordum. Bugüne kadar bir kere bile sormadılar. Mesela burada geçenlerde bir arkadaşımıza cebinde kaç para var çıkar, tam çıkartır gibi olunca tamam gerek yok. o yasak Sadece biliyor musun? söylemen yeterli demişler. Arnavutluk'ta yaptılar da. Çıkartmak yasak ama. Arnavutluk'ta mesela tabii bütün ailenin paralarını tek tek saydırdılar. Şeyde pasaport bu arada bir de. Evet evet. İçeride odada değil. Bak, Orada da okey odadan yapıyorlar. bilmiyorum. Çünkü şeyde yasak. Ay sonrasında Arjantin'e gelecek aileyi deport ettiler Türkiye'ye geri. Aa. Tabii. Siz kötü Arjantin'e hani kaçma ihtimaliniz var. Arjantin'den geri dönmeme ihtimaliniz var diye Arnavutluk polisi aileyi deport etti Türkiye'ye. Ben bu arada Biletleri yandı. çok kötü bir şey ya. Ben bu arada şey gördüm pasaport polisinde bugün. Sana anlatmayı unuttum. 3 kişi önünde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Rus. 2 tane Rus kız. Var ya en az 10 dakika soru sordular. Oo evet. Yani Ruslara gerçekten çok fazla soru soruyorlar. Ruslarla Türkler aynı kefede. Onlar Ruslar çünkü yani Türkiye'den gelmiş olabilirler. Bilmiyorum. Yok Türkiye'den gelmediler. Miami uçağına geldi. Aa, Ben aynı öyle uçakta mi? geldik aynen. Çünkü mesela Özür dilerim Kolombiya'dan geldi. Kolombiya'dan geldi. Tamam haydi. Türkiye'den gelenler, buradaki Rusların çoğu İstanbul'dan Türk Hava Yolları ile gelenler, çoğu da Antalya'da veya diğer şehirlerde halihazırda savaş sonrası yaşayıp Ve hamileler geliyor değil mi? pahalılıktan dolayı buraya gelenler var. Aha. Ya hamile geliyorlar ya da birinci çocuk Türkiye'de veya Rusya'da olmuş oluyor. İkinci çocuğu pasaport için Aynen. burada yapmak için geliyorlar. Çocuk Arjantin vatandaşı olsun diye. Arjantin pasaportu inanılmaz güçlü arkadaşlar bu arada. Benim hayalim burada yaşamaktı. Biliyorsunuz benim planlar biraz değişti. Ben hızlı bir Latin Amerika turu yapıp tekrar Amerika'ya dönüp Kanada'ya geçeceğim. Oradan bir Asya'ya gidip tekrar çalışacağım. Ondan sonra gerçekten gereken parayı biriktirip buraya döneceğim. Ve burada yaşamak için elimden geleni yapacağım. Mustafa ile gezeceğiz o zaman. Ondan sonra da elimizden geldiğince artık burada gezeriz diye düşünüyorum. Gezeceğiz. Değil mi? Allah ömür verirse. Emre verirse aynen öyle. Ne olur ne olmaz bilemem şimdi ben. Hızlı Latin Amerika turunda ne yaşayacağımı bilmiyorum. Belki bir yerde takılı kalırsın. Ya ben şimdi Kolombiyalı arkadaşlarım var benim. Diyor ki Kolombiya tehlikeli. Onu göze alarak gel. Ya Şey- Kolombiya'da 2 tane yer, birisi Laurales, bir de başka bir yer var. Bunların dışındaki yerler gerçekten bildiğim kadarıyla tehlikeli. Tehlikeli mi? Özellikle Medellin'e gittiğinde dikkat et diyorlar. Bogota tehlikeli diyorlar. Ama bilmiyorum yaşamadan bilemezsiniz. Bak buraya da öyle dediler. Sağ olsun bak çok bilgi veriyor. Gerçekten yardımcı oluyor. Yani bana çok bugüne kadar yardımcı oldu yani. Ne soruyorsam cevapladı ya. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yani onun yüzüne söylüyorum. Bana çok buraya yani tehlikeli dediler. Şu ana kadar bir tehlike görmedim. Ha şu var. Ya görmemesi için de zaten elimizden geleni yapacağız. Ha, ya, teşekkür ederim. Ama gerçekten elinde telefonda gezersen gaz Ya şimdi, kaçınılmaz olabilir ben bir şey ya. söyleyeyim mi? Özellikle kalabalık yerlerde, metro giriş çıkışlarına yakın noktalarda şöyle gezmemek lazım. Evet. Daha geçen gördük ya, biz taksideyiz. İki önümüzdeki taksiden çocuk camdan telefonu aldı, tak metro girişinden girdi. Biz bunu yani bizzat yaşadık. Taksici söyledi ya, dedi bak hırsıza bak kaçıyor. Tak aldı ve tak Ama metronun bizde içine girdi. insanlar şunu sanıyor. Diyor ki benim konuştuğum kişiler, kötüleyenler. Seni yolda durduruyorlar. Cebinden, çantandan alıyorlar, gasp ediyorlar seni. Yolda Ya bu- ortasında, turistik bölgelerde. Yok mümkün değil canım. Öyle bir şey yok. Ya, ne alakası var? Şehrin her tarafı polis. Ha. Ya bu Yani- böyle bir şey mümkün değil. Bak Bak ben- mümkün değil diyorum, olur. Şöyle olur. Şehir içinde çok zor. Çok ıssız, çok tekinsiz. Aynen. Şehir içinde olup da Çingene Mahallesi diye ne diyeyim buraya tabiri. Ya şehir içinde olup da çok böyle göçmenlerden oluşan Gecekondu Mahallesi'ne yanlışlıkla girersiniz ve başınıza her şey gelir yani.
O zaman bırakın telefon, yani teşekkür edip elini öpersiniz. İyi ki benim telefonum gitti, Evet. beni öldürmedi, kesmedi diye. Yani burası Latin Amerika, burası Güney Amerika. Size canlı bir örnek vermek istiyorum şimdi. Bakın. Şu an saat 23.41. Büyük ihtimal burada 12.30 gibi kalkarız. Ben Palermo denilen... bak. Ha, aynen. Burası boş abi. Giderken gösteririm. Size şunu söylemek istiyorum. Büyük ihtimal 12.30'da kalkacağız. Ben Palermo, buranın çay yolu, Nişantaşı, İstanbul. Başka İzmir'de ne varsa bilmiyorum hala. Neyse benim hostelim orada. Ben oraya gideceğim. Büyük ihtimal yürüyerek gidemem. Büyük ihtimal Uber'le falan Bir gideceğim. otobüs var. Otobüs var mı sen? Tabii. Bak süper. 42 Bu saatte numaraya. gidebileceğim. 12.30'da 1'de gidebileceğim. 2'de de Yani gidebilir, 3'te de gidebilir. İnsanların abarttığı gibi değil her şey. İnsanlar öyle bir anlatıyor ki Arjantin şöyle pahalı. Arjantin Türklere ırkçılık yapıyor. Turistik Özellikle- yerler tehlikeli. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çünkü hırsız da, arsız da, kapkaççı da turistik yerde. Aynen. Şimdi Aynen benim öyle. cebimde diyelim ki 20 dolar var. Bu arkadaş dün geldi, cebinde 2000 dolarla geziyor. Atıyorum. Şimdi turistin hedefi, hırsızın hedefi turistik yerde gezen Evet. oluyor. Diyor ki yani bu mahallede gezse kime ne yapacak? Buradaki herkes bu mahallenin yerlisi, kazancı belli, cüzdanında işte tuttuğu para belli, kullandığı telefon belli. Ama bir Palermo, Belgrano, Recoleta veya işte Montserrat, o mikrosentro dediğimiz bölgelerde veya işte San Telmo, La Boca gibi turistin çok yoğun olduğu bölgelerde ya hırsız bile modunda. Çünkü turist kaldığı yere güvenmiyor. Airbnb'ye veya otele güvenmiyor. İşte ben yokken odama birisi mi geçer? Evet. Bütün parayla geziyor. 15.000 dolarla adam geziyor. 10.000 dolarla. Ben tabii o kadar param yok da. Heh. Bakın yanımda, hatta ona da söyledim. Ona işte kulaklık falan getirmiştim. Bak kameram, bilgisayarım, ondan sonra kulaklığım, param, pasaportlarım. Benim yanımda 3 tane pasaport var. Ondan sonra yani her şeyim bak. Her şeyim yanımda 3 şu an. pasaportta da aynı isimsin değil mi? Evet. Birinde İvan, birinde Yo, Michael Dawson. aynen. Türk vatandaşı 2 pasaport alabiliyor ya aynı anda. Bir tanesi eski pasaport. Her şeyim yanımda geziyorum. Ya benim hostelim bak çok güzel bir yerde ama abi tekin değil ya. Çok kötü bir hostel. Abi bir yorumlar var. Ben normalde yorumlara güvenmem. Vallahi güvenmem. Ha ben sana bir şey söyleyeyim mi? Palermo'nun en olmaması gereken yerden tutmuş. Abi Ben o mahalleyi gezmedim bile. Yani o yüzden Ya. Palermo bile saymıyorum. Orası ya şimdi her yere yakın. Hardin Botanico'ya yakın, Ikalavri'nin ortasına yakın, Alto Palermo alışveriş merkezine yakın. güzel bir Ama yer. mesela benim Palermo demeyeceğim bir yer. Abi çok kötü hostel ya. Gerçekten yani şöyle söyleyeyim. Girişte dolandırmadılar. Arjantin kaç pesoysa gerçekten onu aldılar. Genelde dolandırırlar. Normalde Tur farkından dolandırıyorlarmış. bunlar çok seviyorlar bu işleri ya. Bana açtı doları da gösterdi. Arjantin pesosunu da gösterdi. Kuru da gösterdi. Resepsiyon muazzam ilgilendi. Ama abi yani banyoyla tuvalet 1800'lerden kalmış. Yatak desen Sıcak su var mı? sıcak su var. Bazen para veriyor, sıcak su yok. Yok var da yani. Adam çok şeye yazıyor kötü. ya, sıcak su yok yazıyor. Ya işte çok kötü. Ondan sonra bir duş aldım zaten hemen çıktım yani saçımı maçımı yıkadım çıktım arkadaşlar yani. Burada özellikle kalabalık hostellerde kalacaksanız hiçbir zaman bilgisayar, tablet, iPad, işte ne bileyim para bırakmayın. Hostel sahibi şey. Ya bir arkadaşımız bu işi yapıyordu. Bir arkadaşımız geldi, burada kaldı. Çok böyle dünya iyisi bir arkadaşımız. İngilizcesi çok iyi. Hostel bunu çok sevdi. Dedi ki bizde workaway olarak çalışmak ister misin? Hostelde çalışıyordu böyle. Günde 4 saat çalışıyor. Otelde kalıyor. Kahvaltı yok, yemek yok, hiçbir şey sağlamıyorlar. Sadece ücretsiz konaklama hizmeti veriyor. 10 kişilik bir odada kalıyor. Ama otelin temizliğine, bakımına yardımcı oluyor. Bir gün yeri süpürüyor, bir gün çarşafları topluyor, katlıyor bilmem ne. Şimdi bu arkadaş sıkıldı. Bir 15-20 gün geçti. Çok da güzel. Hostelin sahibiyle de çok iyiydi frekansı. Dedi ki ya ben param var, kalmayacağım, biraz da keyif yapayım. Tak başka bir hostele geçtiği gün soyuldu. Bir gün aradım, dedim ne oldu? Böyle yapıyor. Allah belasını versin diyor bu Arjantin'in. Nefret ediyorum, beni diyor soydular, 400 euro'm gitti, şöyle böyle. Ya daha çok yeni gelmişti. Çok da gezmedi. Yani kendi gezeyim istedi. Ben bıraktım o yüzden. Yani şey yapmadım, üstüne düşmedim. Ben dedi her yeri keşfetmek istiyorum, karışmadım. Sonra dedi ki ben bilet aldım gidiyorum. Ya dedim bilet alma. Ben dedim seni 4-5 gün gezdireyim. Ben onu gezdirdim ve direkt yani şunu dedi. Ben onu gezdirdikten sonra direkt şunu dedi. İyi ki dedi gitmemişim. Eğer dedi gitseydim kafamda başka bir Arjantin kalacaktı. Kaldım dedi kafamda bambaşka bir Arjantin. Benim konuştuğum Çünkü- kişiler böyle. Çin Mahallesi'ne gittik, La Boca'ya gittik, San Telmo'ya gittik, işte başka yerlere, Hardin Botanico'dur, Eco Park'tır, şudur budur. Ben kendim gezdim ama buraları bilmiyordum dedi. İşte ya, buralarda Arjantin'in, hatta Buenos Aires'in en böyle rengarenk, en cıvıl cıvıl yerleri, en tarih
kokan yerleri. Bir anda algısı değişti. Sonra bu arkadaş, burada soyulan arkadaşımız Latin Amerika turuna çıktı. Buradan başladı işte Şili'ye, Santiago'ya, oradan Şili'nin çöllerine yukarı Atamaka'ya çıktı. Bütün kıtayı gezdi. Kolombiya'sı, Brezilya'sı her yerine gitti. Sonra bir 5 aylık tur sonrasında Türkiye'ye döndü. Aradım dedim ki ben tabii sosyal medyada böyle bir şey var. Sen Türkiye'ye dönmüş olabilirsin ama fotoğraflarda hala geziyorsundur. Yani maalesef sosyal medya böyle bir şey. Dedim ya sen fotoğraflarda geziyorsun ama döndün mü? Evet dedi döndüm. Dedim ben fark ettim. Dedi böyle böyle işte dönmem gerekti. Dedim ya sana bir soru sorayım işte bu kadar ülke gezdin. Ya yaklaşık 10-15 ülke gezdi. Dedim bana bir yer öner. Hani gidilecek bir yer öner. Nerede yaşanır? Nereye gidilir? Bana bir tavsiyede bulun. Araştırayım ben de. Dedi ki Buenos Aires. Ya Buenos Allah belanı versin Buenos Aires diyeyim. Değil mi? Yani döndü dolaştı dedi ki Buenos Aires. Dedi ki Santiago, Şili çok tehlikeli. Çok gelişmiş bir yer. Ama dedi inanılmaz hırsızlık. Ya dedi hani silahlarla dedi duruyorlar restoranlarda şeylerde. Hani şaşırdım. Kolombiya'ya gitti. Kolombiya'nın sahillerini Venezuela, Kolombiya oralara gitti. Ya dedi ki Arjantin. Hiçbir şeyden korkmayan gözü pek başka bir arkadaşım. Brezilya'yı çok sever. Sao Paulo'ya indiği gün şunu dedi. Ya Onur dedi beni biliyorsun. Hani bu dediğim arkadaşım da yani tipini görseniz korkarsınız gerçekten. Öyle bir tip. Kendisi zaten yani bir facia. Ben dedi dünyada dedi ilk defa dedi Sao Paulo terminalinde korktum dedi. Hiç bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum dedi. Yani hiç dedi kafası ayık birisi yok dedi. Herkes dedi uyuşturucu etkisinde. Yani orada birisi çatışma çıkıyor. Bir arabayı tarıyorlar bir şey oluyor. O bana bunu korkuyla anlatınca ben şunu dedim ki Sao Paulo terminaline hiç gitmeyeceğim. Yani direkt o gün kafama koydum. Sen bunu deyince gecenin 1.30'unda New York'tayım, metrodayım. İlk geldim havalimanından hostelime gideceğim tamam mı? Abi yanıma birisi oturdu. Kız her yeri kan. Karşımda birisi oturdu. Bıçak izi var. Öbür tarafta başka bir şey. Her yeri kanıyor. Görmen lazım ama. Yani herkes böyle kan revan içinde. Ben ne yapıyorum dedim tırstım. Yani çok kötü hissettim. Ne oluyor dedim ya. Ben nereye geldim? Nereye düştüm? New York'tayım ya. New York nasıl New York? Gecenin 1.30'u. Abi bunlar Halloween partisinden çıkmış. Hepsi makyajmış. Allah dedim benim. Benim C2 seviyesi Anadolu'luk. Daha başlarında. Vay arkadaş. Ondan sonra hostelimin önüne geldim. Araba takla attı. Eyvah eyvah. NYPD'ler geldi öyle görmen lazım. Video çektim hatta lenslerimde var. Abi dedim ben nereye düştüm ne oluyor? Her şey üst üste. Her şey üst üste geliyor. Abi ben bu Halloween olayını da bilmiyorum sonradan öğrendim. Arjantin'de kutlanmıyor. Arjantin'de Halloween çok böyle sönük geçti. Tabii ki kutlayanlar, parti yapanlar oldu ama Arjantinler hatta bizim okul grubunda da muhabbeti geçti. Birçok veli yazdı biz kutlamayız. Niye? Yani çocuklar kostüm giysin oldu. Bizim adetimiz değil. Amerikan kültürü. Bizde kutlanmaz diye özellikle belirttiler. Ama Meksika'da kutlanıyor. Dia del Muertos. Dia de la 1 Muertos. Kasım'da. Evet o kutlanıyor. Burada da Latin kültürü değil o zaman. benzer bir etkinlik var aynı tarihlerde. Dia de la Muertos Şili'de kutlanıyor bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ama Arjantin'de kutlanmıyor. Hadi ya. O diyorlar tamamen kapitalist Amerikan geleneği. Bizde hiçbir alakası yok. Bizim hani dini bir şeyimiz değil. Ya Biz bu da böyle Türkiye gibi ya. Gerçekten bazı şeylere çok benziyor. Bilmiyorum Bunlar benze benzetiyorum. Türkiye'den daha kapalılar. Mesela yani birkaç Arjantinliye sordum. Bizde ne alakası var? Niye kutlayalım oldu? Vay be. Hani, Garip. ya dedim nasıl yani? Ya herkes kutluyor. Ve bu tam muhabbeti yaptık. Oturduğumuz restorana böyle 20-30 çocuk girdi. İşte herkes böyle kostümlü bütün çocuklar. İşte Nari'nin çalıştığı yere çocuklar hep böyle şaka mı şeker mi, şaka mı şeker mi, dulce o trago, Evet. trago diye geçiyor burada. Hep onu şey yapmışlar. Hatta mekan demiş 6'da tekrar şeker alacağız yani artık kapıya yazı yazmak zorunda kalmışlar. Vay be. Akşam 6'da tekrar şeker alınacak. Hani 6'dan sonra gelin. Ya diyor 6'ya kadar diyor bütün şeker bitti. 6'dan önce gidip almışlar ya. Hı hı. O şeker de çok kısa sürede bitmiş. Hani şey yazdık demişler. Şeker yok kalmamıştır diye yazmak zorunda kalmışlar. Bir de çok milliyetçiler değil mi? Çok milliyetçi. Bak Arjantin herkes de inanılmaz. Arjantin forması, Arjantin'le alakalı böyle bir şey yani her şey Arjantin'le alakalı ya. Bir de bir şeyi sevdiklerinde tapıyorlar gibi hissediyorum böyle Maradona, Messi. Ya futbol inanılmaz bir şey. Futbol zaten. Arjantin bayrağı benim de favorim. Dolunay'ın da favorisi. Arjantin bayrağına aşığım. Ben dövme Evet. yaptıracağım. Storylerimde gördün mü? Gördüm. Ben Arjantin'den bir hikaye kalacak. Benim kolum dolu dövmeyle. Sol de Macho. Ben buraya Mayıs güneşi. İnsanlar böyle yazmış zaten. Takip etmişsindir. Güneş yaptır dediler. Ben de güneş yaptıracağım renkli. Buraya da altına bir yazı yazdırmayı düşünüyorum. Yarın Ben de ona anket yaptıracağım. açacağım. Ben sadece güneş değil başka bir şeyler de yaptıracağım. Aha. Vücudumda hiç dövme yok.
İlk dövmem Benim yerim Arjantin'de. dövme. Arjantin'le ilgili. Arjantin'de bir dövme olacak. Japonya'ya gittiğinde... Neyse. Sıkıntı mı oluyor? Yok sıkıntı olmuyor da bazı yerlerde almıyorlar. Dövme- Spa'ya almıyorlar. Dövmeli mi? Eğer dövmen varsa sana Aa. çok kötü bakıyorlar. Size Arjantin'le ilgili bir şey söyleyeyim. Arjantin'de de bir sokak röportajına denk geldim. Kızlara mikrofon tutuyorlar. Dövme hakkındaki düşüncelerinizi. Dövme yoksa diyor biz o erkekle birlikte olmayız, güvenmeyiz diyor. Ne ya? Sakladığı bir şey vardır diyor. Allah Hani Allah. bir iz belli olmasın diye. Benim- Değişik bir kafa yapıları var. Dövme olmayan erkeği böyle çok güvenilir bulmuyorlar. Ben çok şaşırdım mesela. Benim arkadaşım spa benzeri yerlere gitti, almadılar. Dövmem var bile. Küçük bir dövme bile olsa. Ben Japon öğretmenin evinde kaldım biliyorsunuz, Yuki'nin evinde. Yuki'ye selamlar, o izliyor biliyorum. Yuki bana o kadar çok şey anlattı ki. O dövme, bir Japon söylemese bile dövme bir Japon'un gözünde çok kötü bir şeymiş. Aa, Evet. Yani bir Yakuza olmak istemek ve mafya bağlantısı. Yani onların gözünde dövme tamam burada da öyle, Türkiye'de de öyle. yani şey, Burada da o yüzden onlar da- yaptırıyorlar. Hani suratlara yaptırıyorlar ya mesela. ama onlar da abartı seviyede kötü. Abi burada da şu an abartı seviyede kötü çünkü örnek aldıkları, olmak istedikleri kitle zaten buranın uyuşturucu kartelleri. Hmm. Yani aynı onlara benzemeye çalışıyorlar. Bütün surat bir şey dövmeli ya. buralar, her taraf kaş, gözlerin altları. Çok kötü Bazen bir şey. burada genç kızlarda da, genç çocuklarda da var. Bakıyorsun, şimdi oradaki asıl özenti durum da işte şeyden geliyor, işte mafyadan, Aynen, illegal gruplardan geliyor. Mesela senin videolarını izliyorum ama yolda olduğumdan beri ben mesela 7-8 ayda bir yoldayım. Şimdi YouTube izlemem biliyorsun yani çok normal değil yani. Şimdi oturduğumda bir yerde hani bütün videoyu izleyemem. Bir de senin videolar gerçekten doğal videolar. Onun kanalına bu arada gidelim buralardan takip etmek isterseniz. Etiketlesin. Okey, etiketleyeceğim seni. Yani uzun ama doğal videolar. Yani kesmeden, biçmeden yayınlıyor. Benim gibi değil. Ben hani kesiyorum, biçiyorum böyle bir yerdeyim, sonra bir yer atlıyorum falan. Ama onun videoları böyle uzun. O yüzden böyle izlerken maalesef böyle Ben mesela geçen bir hızlandırıyorum. video attım, işte 48 dakika Evet. Puerto Madeira'yı yürüyoruz. Birlikte yürüyoruz Pov. Yani benim görüş açımdan hep birlikte o an, o saatte, gecenin işte 12'sinde, 1'inde o caddeler nasılsa siz de görmüş oluyorsunuz. Hiç konuşmadım, arkaya sadece lofi müzikler koydum. İsteyen açsın izlesin. Mesela kuzenimi aradım, kuzenim Hı hı. baktım izliyor. Ha ne olacak arkada, benimle birlikte aynı anda caddeleri geziyormuş Evet. gibi. Şimdi bir yerden bahsedince hiç garip gelmiyor Evet artık. evet. Puerto Madera diyor ki biliyorum. Yani öyle bir Anladım, avantajı anladım. Demek oluyor. istediğini anladım. Bak mesela şu an videomuz 49 dakika olmuş. 49 dakika önce yemek siparişi verdik. Burada biraz böyle İspanya rahatlığı var. İspanya'da da böyleydi. Ondan sonra mesela Asya'da bunu göremezsiniz. Asya'da söyledikten 5 dakika sonra burada. Mesela burada bu Hiç rahatlık var. acelesi yok adam, bak içecekleri bile getirmedi. İçecekler bile Normalde gelmedi, kola gelir yani, görüyorsunuz değil kolayı mi? hiç önceden Ben garson bizi tanıyor. Biliyor ki şimdi kolayı önceden bitirip bir daha masraf yapmıyorum. Kolayı getirmedi. Diğer garson olsaydı içeceği baştan getirirdi. aşırı relax. 45 dakikada bunlar bu içeceği bitirsin. Tekrar gelip sorardı bir şey, istediğiniz bir şey var mı diye. Bak İçecek. Asya'da bunu göremezsin. Asya'da anında geliyor. Ama Arjantin'de insanların zamanı çok. Evet. Herkes onu diyor. Sanki bunların Chill. bir günü, 2 gün, 3 günmüş gibi. Yani hiç aceleleri yok, bir yere yetişmiyorlar. Ve şu an gecenin 12'si. Vallahi öyle. Gecenin 12'si yani. Abartmıyorum bak, göstereceğim şimdi size. Aynen Aa, öyle. gösterdi yani. 23.56. Ha şaka değil. Valla sen yani göstermek istersen bak şöyle. Yok gösterdin sen şöyle. gerçi de. Saat 23.56. Vay be. Şu an cıvıl sokakta millet yürüyor. Şu arkana bir bak, bir bak. İnsan kalabalığına bak. Vallahi güzel. Gracias. Por favor. Muchas gracias. Muchas de nada. Evet. Servisimiz de böyle. İnşallah yemek de gelir. Yaklaşık 1 saat sonra kolamız geldi. Bakın 56 dakika önce açmışım videoyu. Hayatımda Açmadan yükledim. önce söyledim. Açmadan 2-3 dakika önce söyledik aynen. Tam 1 saat oldu. Olsun, problem yok. Güzel sohbet oldu. Benim de bu arada ilk defa bu kadar uzun bir sohbet videom oldu ha. Öyle mi? Vallahi var. Bunu yükleyeceğim ama kesmeden biçmeden. Bir şu ambulans falan geçti, onları keseceğim. Ben genelde uzun çekiyorum. Yani bugün herhalde 2 saat çektik Dolunay'la birlikte. İşte 90 GB tutmuş. Ya bende de mesela şunun sıkıntısını yaşıyorum. Kısa çekmek daha avantaj yani sürekli yüklemek açısından, Evet. ama uzun da olunca ya ben diyorsun bunu ne zaman izleyeceğim? Ya bir izliyorsun, dur diyorsun bir daha izleyeyim, bir Aha. daha izleyeyim. Şuraları kırpayım, bir daha izleyeyim. 2 ay sürüyor. Arkadaşlar şimdi size kolay gelebilir evde izliyorsanız. Ama aslında o kadar kolay değil. Şimdi bu videoyu çekiyorsun, tamam mı? Gezmeye devam ediyorsun. Ondan sonra bunun sosyal medya yönetmesi var. Ondan sonra bunları hani bilgisayarına atıyorsun. Sonra edit programını açıyorsun. Tek tek izliyorsun. Ondan sonra editlemek için kes, biç, yap, et falan filan. Sonra bunun montajı var, müziği var, yazıları var.
Ondan Aynen. sonra linkleri var. Ondan sonra takıldığın yerler var. Sonra videoyu yapıyorsun. Sonra videoyu baştan izliyorsun. Hayır bir de Arjantin gibi bir yerdeysen, ya şimdi biraz sıkıcı bir yerde olman lazım. Yani böyle biraz sıkıcı, Evet. biraz böyle hareketli bir yerde olman lazım. Şimdi Arjantin'de sürekli yeni gelen arkadaşlar var. Sürekli gezilip görülebilecek yerler var. Sürekli yeni aktivite var. Video çekmekten o videoyu oturup yapmaya Evet. vakit bulamıyorsun. O gün sana böyle ziyan geliyor. Yani boşuna gitmiş gibi Bak geliyor. sen de yaşıyorsundur. Bazen video çekmekten kendi zevk alıyorsun. Evet. Yani bu yani çok değişik bir olay. Ya sonuç olarak benim için, seni bilmiyorum ama benim için ben buradan para kazanıyorum. Yani Ben kazanmıyorum. evet onu Ben kapalıyım. bilader benim para kazanmam kapalı açık O değil. yüzden benim için çok önemli. Ben video çekiyorum. Bazen gerçekten zevk almaktan şey yapıyorum ya, feragat ediyorum maalesef. O da yapacak Ben bir şey alıştım yok. ya. Hobi. Meslek. Şimdi bugünkü videomda biraz bahsettim. Arjantinliler spora, sanata çok düşkünler. Her yaştan insan eklemleri çok sağlıklı. Eklem sağlıkları gerçekten çok iyi ve her türlü sporu yapıyorlar. Koşular, bodybuilding, fitness, değişik böyle zumbalar, şunlar bunlar. Ben de kendim onu düşündüm. Ya benim de sporum yürüyüş, video. Güzel, Ben de güzel kendim- spor. Kendime öyle bir O ne zaman derler, yapıyorsun sporu- bu sporu. Yapıyorum bu sporu. Aynen. Özellikle İspanyolca konuşmaya çalıştığınız gördüklerinde Evet. ekstradan ilgileniyorlar ve hoşuna gidiyor. Yani do you speak English? Ya tamam Evet. yes İngilizce herkes biliyorsun bilmiyorsun önemli değil ama senin İspanyolca konuşmaya çabaladığını görmeleri onları ekstradan mutlu ediyor. Daha çok ilgi alaka gösteriyorlar. Bunu bilin. Özellikle Latin Amerika turu düşünen varsa ben hiç yoksa bir 100 kelime 200 kelime muhakkak hatta belli başlı 20-30 cümleyi öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bir de gerçekten kolay ya. Kolay. Abartıyorlar. Gerçekten çok abart. İspanyolca çok kolay. Yani bak Türkçe gerçekten dünyanın en zor dillerinden bir tanesi. İspanyolca inanılmaz kolay öğrenirsiniz. Tabii. Bir de gerçekten kelimeler, Türkçe'ye bazı kelimeler çok benziyor. İngilizceden bazı kelimeler de çok, Çok benzer. benzer, çok. İnanılmaz Sadece benzer. sonu değişiyor. Evet sonu değişiyor, bir şey değişiyor. Sen diyorsun ki finally, burada diyorsun ki biz finalmente. Finalmente. Bir de mente ekleniyor Ha, hepsi ona. Aynen. sen orada diyorsun ki generally, biz burada diyoruz ki generalmente. Aynen öyle ya. Olabilir. Ona dikkat etmek lazım. Ya benim amacım sertifika almak zaten. Gracias. Yoksa gracias. Arkadaşlar Evet. bir saat bekledik. Böyle. Yani beklediğimiz şeyi görüyor musunuz şu kalınlığı? Şimdi ben de göstereceğim Evet. bir saniye. Vallahi güzel ya. 9 dolara yani hiçbir şey ya. Aynen. Gerçekten büyük ve güzel bir menü. Lo siento. Puedes sacar un foto. Mi amigo turco de Estados Unidos. Sí. turco, ¿sí? Muchísimas gracias. Los días que viene con uno y está todo tranquilo, me enseña a hablar en turco. Okay. Perfecto. Queremos pan y ketchup mayonesa. Sí, sí. Biraz sakinleşsin sana bir şeyler soracağım dedi. Ben de Ha. ondan ekmek, ketçap, mayonez istedim. Tabii getirmemiş, unutmuş. Ya burası et konusunda çok iddialı değil ama fiyat performans olarak yani Sen ekmek dedikten sonra bu arada ben burada ekmek yenildiğini bilmiyordum. Arjantinler ekmek çok yerler. Ekmek, Hadi. pizza, makarna, Allah Allah. yani ekmekle ilgili her şey. Süt reçelini yani tapıyorlar gibi bir şey ya. Messi, Maradona, dulce leche. Dulce de leche. Bir de ucuz. Ama sana sormadım, biz burada çiğ yeriz. Çiğ mi? Yani böyle az pişmiş. O çünkü beni biliyor, hiç şey de yapmadı, ne derler. Problem değil ya. O yüzden sormadı. Ya Arjantin'de genelde çok pişmiş et yenmiyor. Niye? Ya öyle alışmışlar. Hatta bazı yerlerde ben yani şöyle söyleyeyim, çok lüks mekanlarda bile iyi pişmiş olsun dememe rağmen mesela misafirimiz var, dolunay var kızım. Ona rağmen hani hayvanın konuştuğu durumlarla karşılaştık. Hayvan resmen dile gelip ya abi ne yapıyorsun? O kadar canlı. İyiydi iyiydi valla. Et kıpkırmızı. Ya şimdi Evet. büyük tomahawk pişiriyor mesela. Tamam işte et de çok büyük ama etin 1,5 karışlık kısmı düşün. Aha. Pişmiş ama kemiğe yakın şöyle bir nereden baksan 7-8 santim, 10 santimlik kocaman bir kısım var. Yaşıyor. Çok iyiydi. Yani merhaba diyecek neredeyse. Yani o kadar yaşıyor. İyiydi. Diyorum ki karışmayın orayı ben yerim. Arkadaşlar içini şöyle göstereyim. Buradan anlarsınız zaten renkten. Şöyle. Ben de şöyle göstereyim. Böyle. Zoomlarsa. Güzel bir et. O zaman ilk Arjantin etimi Hadi bakalım. senin sayende yiyorum. Afiyet olsun.
İçine mi geldin, yağına mı denk geldin bilmiyorum. Ete denk gelmedim. Bak tam şurası yağlı ben. Evet şu an et olduğunu anladım. Etinden yiyeceğim şimdi. İlk ağzıma attım zaten yağ tadı geldi. Et kısmını tekrar göstermek istiyorum. Bunlar yağlı et yemekten çekinmiyorlar. Bu arada bizim video çekme fikrimiz, planımız hiçbir şey yoktu biliyor musunuz? Tamamen doğaçlama, aynen. Tabii. Bizim buraya gelme gibi bir şey de yok Aynen. ortada. Ben yazdım, selamlar. O da dedi, aradı zaten direkt, sağ olsun direkt arıyor. Ondan sonra neredesin, şuradayım. Dedi gelebilir misin? Gelirim. İki gezdik, parkta gezdik, yürüdük, buraya geldik ve hemen video açtık. Güzel oldu ya. Yani planlasak böyle video çeker miydik ya? Planlayınca olmuyor ya. Evet. Ya lo conocen, así que... Arjantin'in bütün göçmeni dil olarak İspanyolca konuşuyor. Çoğunluk şu an. Din olarak çoğunluk Katolik, Hristiyan. Kültür birbirine yakın. O yüzden bunun artısını çok hissediyorlar. Adamın din aynı, dil aynı. Uyum, adaptasyon çok kolay oluyor. Venezuela'dan gelen bir çocuğun burada okula başlayıp sanki Venezuela'da okula gidiyormuş gibi Benim devam Uber etmesi şoförüm çok kolay. Venezuela'lıydı. Evet arkadaşlar, Arjantin'e geldim, gezdik. Sonra Onur'la oturduk, yemeğimizi yedik, etimizi yedik, muhabbet ettik. Eğer soracağınız bir şey olursa sorabilirsiniz. Ona da gidebilirsiniz, linkini ekliyorum. Tam bak, şurada. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Arjantin'den herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Adios. Adios.